NATO. 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 В НАТО. NATO. Tarih 2019. Rusya henüz Ukrayna'ya saldırmamıştı. Avrupa kıtası Rusya'dan sözlü tehdit dışında doğrudan tehdit almıyordu. Fransa lideri Macron ise NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylerken Almanya ise artık Avrupa'yı korumak için Avrupa Birliği ordusunu oluşturmak gerektiğini söylüyordu. Böylece Fransa ile ortaklaşa NATO içinde çatlak sesler çıkarıyordu. NATO ülkesi Türkiye ise kendine yapılan silah ambargosunu delmek için Rusya'dan S-400'ler aldı. Bu tarihte bir ilkti. Yani bütün silah, hava ve savunma sistemi NATO'ya entegre olan bir ülke bizzat ittifakın stratejik hatası yüzünden Rusya'ya yönelmişti. NATO gittikçe zayıflıyordu. Ancak bugün tablo çok farklı şeyler gösteriyor. Beyin ölümü gerçekleştiği söylenen, üyeleri tarafından sert eleştirilen NATO bugün sınırlarını resmi olarak genişletiyor. This is an historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance. Finlandiya'nın resmi üyeliğinden sonra NATO'nun Rusya ile olan dar sınırı genişledi. Zayıflayan NATO nasıl oldu da kısa sürede güçlendi? Buna kim sebep oldu? Onun bu bölümünde Rusya ile NATO'nun kavgasını anlatacağım. Rusya saldırısından önce Avrupa'da ABD asker sayısı 60.000'den oluşuyordu. Hatta Rusya bunu bile kabul etmiyordu. Putin, NATO, Romanya, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinden güçlerini çeksin diyecek kadar güç gösteriyordu. Durum öyle bir noktaya gelmişti ki Rusya'nın gerilimi azaltmak için NATO'nun doğu kanadındaki gücünü azaltılması bile konuşuluyordu. 2004 yıllarında gündemde olan Ukrayna'nın NATO üyeliği mevzu bahis bile değildi. Ukrayna'nın NATO üyeliği, Letonya ve Litvanya gibi küçük Baltık ülkelerinin toplantı masalarının dışına çıkmadı. Bu açıklamalar ve yaşananlar NATO'nun kendi içinde bile bu kadar dağınık olduğunu gösteriyordu. Bu durum ise Atlantik İttifakı'nın yumuşak gücünü kırıp Türkistan'dan Kafkasya'ya kadar ittifaka ilgiyi azaltıyordu. Özellikle de Çin ve Rusya ekseninde olan ülkelerde NATO ne zaman dağılacak analizleri sık sık dillendirildi. Putin, Ukrayna'ya savaş açmadan kısa süre önce Avrupa güvenlik haritasının yeniden çizilmesini bile talep etti. Ama Rusya'nın geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya başlattığı savaş tarihte olmadığı kadar NATO'yu konsolide etti ve birbirine kenetledi. I agree that Ukraine can win this war. NATO ilk defa bu bizim savaşımız. Ukrayna yenilirse biz yeniliriz açıklamasında bulundu. Ve bütün gücüyle sahaya indi. ABD'nin Avrupa'da asker sayısı 5 kat arttı. NATO ülkeleri Almanya'daki ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Türkiye'nin de içinde bulunduğu 50 ülke ile işbirliği toplantıları yaptı ve Rusya'ya karşı oy birliği ile bir takım kararlar aldı. NATO'nun bu kadar ortak karar alacağını Rusya bile tahmin etmemişti. Çünkü Rusya, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde kendilerine yakın lobilerle işbirliğine girerek bu ülkelerde söz sahibi olduğunu düşünüyordu. Hatta Avrupa'nın enerji ihtiyacını koz olarak kullanarak Kuzey Yakın projelerinin yöneticilerini Rus şirketi Gazprom'un gizli ortakları haline getirmişti. Daha önce hafif ve tank savar Javelin gibi silahlar dışında başka silah yardımı yapmaktan çekinen NATO, bugün Ukrayna'ya en gelişmiş hava savunma sistemleri, helikopterler ve güdümlü füzeler veriyor. Hatta önümüzdeki günlerde NATO'nun Ukrayna'ya savaş uçakları bile vermesi gündemde. Ancak işgal tam tersi etki oluştu. Beklenen oldu. Onlarca yıldır tarafsız olan İsveç ve Finlandiya resmen NATO üyeliğine başvurdu. Today is an historic day because in a few hours we will welcome Finland as the 31st member of our alliance. Ve çok kısa bir süre sonra Finlandiya'nın ittifaka üyeliği onaylandı ve böylelikle 1215 kilometre olan Rusya-NATO sınırı artık 2600 kilometreye çıktı. Öyle ki Rusya NATO'yu sınırlarından uzaklaştırmaya çalışırken en uzun sınıra sahip oldu. Böylece NATO, Rusya'nın hatalı politikaları sayesinde genişliyor ve kendi içinde konsolide oluyor. İsveç ise Türkiye'ye verdiği sözleri tutarsa ittifaka üyeliği gerçekleşebilir. İsveç, terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan YPG'ye silah ve finansman yardımlarını durdurup Türkiye'ye zarar veren teröristleri Ankara'ya teslim ederse her an NATO kapısı açılır. Ancak Finlandiya'nın ardından İsveç'in de tehlikede olduğunu varsayarsak İsveç'in
Türkiye'nin şartlarını yerine getirip NATO'ya üye olmaktan başka seçeneği görünmüyor. Kremlin için bu tablo oldukça korkunç. Çünkü hem kendi çizdiği kırmızı çizgiler aşılıyor hem de Rusya'nın en önem verdiği yumuşak gücü kırılıyor. İsveç'e tekrar gelecek olursak, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden sonra İskandinav bölgesinde ittifaka üye olmayan tek devlet olarak kaldı. Rusya bir yandan kendi hamleleriyle Karadeniz'de var olan gücünü zayıflatırken, diğer yandan Baltık Denizi de tamamıyla NATO gölüne çevrilmiş ve kuşatılmış oldu. Bu durum sonrası Rusya için hayati önemde olan Petersburg ve Kaliningrad şehirleri de artık NATO sınırı oldu. Putin'in kişisel hırslarıyla bağımsız bir ülkeyi işgal girişimi sadece NATO askeri paktını değil, neredeyse tüm Avrupa'yı birleştirdi. Avrupa Birliği tarihinde görülmeyen bir şekilde ekonomik, gaz ve petrol krizine göz alarak Rusya'ya karşı durdu. Hatta buna örnek olarak savaşın başında Ukrayna'ya gidecek silahlara veto veren Almanya artık Ukrayna'ya tank sevkiyatı yapıyor. Savaşın hemen ardından NATO, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya 4'ten fazla çok uluslu savaş taburu ve Romanya'ya da birçok uluslu tugay yerleştirdi. NATO ayrıca Rus uçaklarının sınırlarını ihlal etmesini önlemek için Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde hava kontrolünü oldukça genişletti. Peki Rusya bu hataya nasıl düştü? Daha Putin KGB ajanı iken Sovyetler Birliği içinde olan Litvanya, Estonya, Letonya ve daha sonra Polonya gibi ülkeler NATO'nun bir parçası oldu. Rusya'nın zamanında zorla kurduğu Varşova Paktı, Praga'nın işgal girişimi, Finlandiya'da Rus ordusu tarafından yapılan operasyonlar, Sovyetlerin Polonya'da yaptığı katliamlar gibi sayısız olaylar bu ülkeleri istemsizce NATO'ya itti. Hatta hatırlayalım, Türkiye neden NATO üyesi olmuştu? Sovyetler Birliği'nin tehdidine karşı atılan ilk adım 17 Mart 1948'de İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında Brüksel Anlaşması'nın imzalanmasıydı. Bu dönemde Sovyetler Birliği lideri Stalin'in toprak ve boğazlar üzerinde hak iddiası Türkiye'yi ciddi milli güvenlik endişesine sürükledi. Truman doktrini ile beraber ABD ile yakınlaşmaya başlayan Türkiye, Sovyet tehdidini bertaraf edebilmek için Kuzey Atlantik İttifakı'na yani kısaca NATO'ya üye olmak için çalışmalara başladı. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. Yani Ankara, Stalin'in boğazlara göz dikmesiyle kendisine güçlü bir ittifak aradı. Türkiye'nin ittifaka üye olmasından ziyade Akdeniz ve Orta Doğu Komutanlığı oluşumuyla ittifaka fayda sağlaması bekleniyordu. Ancak 1951'den itibaren ABD, ittifakın güvenliği için Türkiye'nin tam üyeliğini planladı. Çünkü NATO, Güneydoğu kanadının güvenliğini tam olarak sağlamadan artan Sovyet yayılmacılığına karşı Türkiye'siz harekete geçemeyeceğini anlıyordu. Ancak ABD her zaman olduğu gibi kendisi dışında tüm ülkelere büyük bedeller ödetmeden hiçbir karşılık vermiyordu. Türkiye'yi süründürmek için ise dönemin zayıf hükümetini kullanarak Türkiye'yi uzak savaşlara sürükledi. Türk askerinin Kore Savaşı'na katılması da bu şekilde olmuştu. Hatta dönemin gazetelerinde bu başlıklar atıldı. Ve takvimler 18 Şubat 1952'yi gösterdiğinde Türkiye NATO'ya resmen üye oldu. In February 1952, the 12 nations of the Atlantic Alliance had become 14, with the accession of Greece and Turkey. Bugün ittifaka üye olmak için bedeller ödeyen Türkiye, geldiği konum itibarıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği için son kararı verebilecek ülke haline geldi. Konumuza geri dönecek olursak, Rusya hatalarından ders almıyor ve Rusya tehdidi sayesinde NATO gün geçtikçe genişliyor. Hatta durum öyle bir hal aldı ki Rusya'nın en yakın müttefiklerinden Ermenistan bile NATO ile işbirliği yapıyor. Karabağ Savaşı'ndan sonra Rus barış gücü bölgede verdiği sözleri tutmadığı ve ayrılıkçıları bölgeden çıkarmadığı için Azerbaycan da NATO ile dirsek teması kuruyor. Ve Rusya'nın kırmızı çizgim dediği Ukrayna bile NATO'nun bir adım ötesinde.
NATO Genel Sekreteri Ukrayna bu savaşı kazanacak ve akabinde ittifaka üye olacak diye açıkça konuşuyor. Çünkü Ukrayna artık NATO ittifakına katılmak için gereken bütün yasal girişimleri tamamladı. Görünen o ki Rusya hatalarından dönmezse Ukrayna da kısa zamanda NATO'ya üye olan ülkelerden biri olacak. Bu durum Rusya'nın halihazırda etkisi altında tuttuğu ülkelerde de domino etkisi yaratacak ve Rusya, Çin gibi yayılmacı ülkelerin tüm taleplerini yerine getirecek. Çin ise şimdiden Rusya'nın bu zayıflığını kullanarak Rusya'yı etkisi altına alıyor. Tüm bu durumlar NATO'yu genişlettiği kadar Çin liderliğindeki Avrasya İttifakı'nı da sıklaştırırken dünyanın tekrar iki kutba ayrılması da gün geçtikçe hızlanıyor. NATO of NATO and the United States. NATO's greatest strength. NATO Tarih 2019. Rusya henüz Ukrayna'ya saldırmamıştı. Avrupa kıtası Rusya'dan sözlü tehdit dışında doğrudan tehdit almıyordu.